Kanala nasıl abone oldum? Anlatayım mı? Vitko'nun küçük bir kanalı vardı ve daha fazla abone istiyordu. Bir gece her zamankinden daha fazla içerik üretmişti. Kanala abone olmayanlara döndü ve ben seyrederken onların üstüne yürüdü. Bu sırada kahkahalarla gülüyordu. Gülerken bana doğru döndü ve dedi ki, "Neden kanala abone değilsin sen?" Sonra peşime düştü. O sırada kanalına bir abonelik konduralım evlat. Ve neden kanala abone değilsin sen? Ateşin içinde kalan ateşe hizmet eder. Hannibal Barca. Dönemin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilen Hannibal, Romalı Scipio ve Yunan Pelopoemen ile birlikte çağının 3 büyük generalinden biriydi. Kendisi stratejinin babası olarak kabul edilir. Stratejide o kadar üstündü ki Romalılar onu kendi taktikleriyle durdurabilmişti. Hannibal Barca ismindeki Barca, yıldırım manasına gelirken Hannibal ismi de Tanrı Baal'dan gelir. Kartacılılar aslen Fenike kökenlidir. Yani Kudüs, Gazze, Lübnan topraklarında yaşayan Sami kökenli bir halktır. Tunus'un Akdeniz kıyılarında bir Fenike kolonisi olarak kurulan Kartaca, deniz ticaretiyle zenginleşip güçlenmiştir. Hannibal'ın babası Hamilkar, kendisini 1. Pön Savaşları'nda ilk kez göstermiştir. Sicilya adasında başarı göstermesine rağmen Kartaca'nın genel savaşta yenilmesinden dolayı Kartaca ağır şartlarla barış imzalayarak Sicilya ve Sardinya adalarını Romalılara vermek zorunda kalmıştı. Artık tüm hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz Hannibal. Sonraki hedef nedir baba? Sicilya'dan çıkıp Roma'yı alacağız. Şans bizden yana. Romalılar bizim büyüklüğümüzü görecek değil mi baba? Efendim. Kartaca savaşı kaybetti. Bir de size bu mektubu yollamışlar. Müttefiklerimiz genel savaşı kaybettiği için siz de savaşı kaybetmiş sayıldınız. Sicilya ve Sardinya adaları Roma'ya bırakıldı. Ne? Osmanlı Devleti değil miydi o ya? Peki 12 adalara ne oldu? İsmet Paşa nerede? Ha, pardon. Başka videonun konusuydu. 夢追いかけて戦い続けろ愛と勇気と友情このブレードは俺の分身力の限り燃えろ回れ Hamilkar evine döndükten sonra bir ordu toparlayarak Sicilya ve Sardinya'nın telafisi için İspanya'ya gitme kararı aldı. Hannibal ise bu süreçte babasının yanında olduğundan birinci elden savaş tecrübesi kazanmış ve Roma düşmanlığı edinmişti. Hamilkar 1. Pön Savaşı'nın devamı niteliğinde olan bu süreçte 8 yıl boyunca İspanya'da zaferler kazanmıştı. M.Ö. 228 yılında beklenmedik bir şekilde öldü. Rivayete göre ölürken oğlu Hannibal'a Romalıları yeneceğine ve kesinlikle onlarla dost olmayacağına yemin ettirmişti. Hannibal, bana destek vermeyen Kartaca Senatosu'ndan intikamımı al. Tamam baba. Romalılarla da kesinlikle dost olma. Onların topraklarını, ellerinden her şeyini al. Yemin et bana. Tamam, yemin ediyorum baba. Sanırım artık ölüyorum. Ah. Bu arada bilgisayarımı ve Google geçmişimi silmeyi unutma. Hannibal'ın 2 erkek kardeşi daha vardı. Hasdrubal ve Mago. İleride kardeşleri Roma'ya karşı ağabeylerinin yanında savaşırken can verecekti. Hannibal 26 yaşında ordu tarafından başkomutan ilan edilmişti. 2 sene İber Yarımadası'nda kontrolü sağlamak için uğraşmıştı. M.Ö. 221'den M.Ö. 219'a kadar İspanya'ya, Ebro'nun batısındaki topluluklar üzerinde hakimiyet kurdu. Hannibal 1. Pön Savaşı'ndan sonra Roma ile ikinci bir savaşın kaçınılmaz olduğunu biliyor, ilk darbeyi kendisi vurmak istiyordu. İspanya'daki konumunu sağlamlaştırdığı 2 yılın ardından Hannibal, kardeşi Hasdrubal ile M.Ö. 219'da Roma'nın müttefiki olan Saguntum şehrini kuşattı. Hannibal, Saguntum'a yönelen taarruzu sırasında kentin güçlü tahkimatları yüzünden kayıplara uğramıştı. Bu tahkimatlardaki Saguntumlular kentlerini şiddetle savunmuşlardı.
8 ay boyunca Hannibal'ın giriştiği tüm saldırılara karşın savunmayı sürdürdüler. Roma elçileriyle görüşmeler devam ederken dahi kuşatma tüm şiddetiyle devam etmişti. 8 aylık kuşatmanın ardından M.Ö. 218 yılında kendi son savunması da çökmüştü ve Saguntum ele geçirildi. Saguntum kuşatması tarihin en büyük tanınan muharebelerinden birisidir. Aslında Roma Saguntum kuşatmasına çok ses çıkarmamıştı. Çünkü o sürede Saguntum'u kalkan olarak kullanmış ve 2. Pön Savaşı için hazırlanmaya başlamıştı. Hannibal'ın Saguntum kuşatmasını Kartaca parlamentosu da onayladı ve Roma'nın savaş ilan etmesiyle 2. Pön Savaşı başladı. Efendim, Hannibal Saguntum'u kuşatmış. Evet, olabilir. Efendim, müttefikimiz bizden yardım istiyor. Hangi müttefikimiz? Siz kimdiniz? Efendim, Hannibal şehri almak üzere. Bir saniye. Saguntum düştü. Hannibal Roma'ya yürüyor. Hemen müttefikimizin yardımına geliyoruz. Şerefsiz. Hannibal Saguntum kontrolü altına aldıktan sonra kardeşi General Hasdrubal'ı İspanya'da bıraktıktan sonra İtalya'ya doğru yola çıktı. Hannibal'ın ordusunda 100.000 asker ve 37 fil vardı. Filler o dönemin tankları sayılıyordu. Hannibal fillerini çok seviyordu ve özel olarak bindiği bir fili vardı. Ordusuyla kuzeye doğru yürüyen Hannibal, Pirene dağlarını Kelt-İber kabileleri ile dövüşe geçti ve onları karşılamak üzere gelen Roman ordusundan önce Rom Vadisi'ne vardı. Pirene dağlarından geçtiği haberi Romalılara ulaşınca onu durdurmak amaçlı Konsül Scipio görevlendirilmişti. Bölgedeki Romalılar ve müttefiklerini atlatmak için ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız diyen Hannibal, vadinin yukarısına bir yay çizip Alp dağlarına doğru ilerledi. Cesur Kartaca askerleri, Roma üstümüze geliyor. Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız. Tamam, şimdi dağları kazıp şuradan şuraya taşıyın. Generalim, dağları taşırken filleri kullanabiliriz değil mi? Şakacı şey. Filleri ezdirmemi ister misin seni? Şuradan dolaysak hem filler de yorulmamış olur. Bu yolculuk sırasında Kelt kabilelerin saldırılarıyla, soğukla ve sert doğu koşullarıyla savaştılar. Kelt kabilelerinde bazıları Hannibal'a aynı Roma düşmanlığından dolayı sempati besliyordu. Bazı kabileler ise Hannibal'dan yemek, teçhizat çalmak için yardımcı olup rehberlik yapıp uygun vakitte ise hırsızlık yapmaya çalışıyorlardı. Bu esnada Romalı General Scipio, Hannibal'ı karşılamak üzere Masilya şehrine ilerlemiş fakat Hannibal ile karşılaşamamıştı. Romalı askerler, Hannibal'ı tam burada karşılayacağız. Tam burada savaşacağız ve tam burada öleceğiz. Hazırlanın. Efendim, söylediklerine göre fillerle geleceklermiş. Evet asker, korkmayın, alt tarafı fil. Adama bak, sanki üstümüze tavuk gönderecekler gibi konuşuyor ya la. Sessiz olun, birazdan gelirler. Efendim, Hannibal Alp dağlarını geçiyormuş, ajandan haber var. Lan! Geri dönün, Allah'ını seven defansa koşsun, geri dönün lan! Daha sonra casusların getirdiği bilgileri ile Alp dağlarına yöneldiği öğrenilmişti. Acilen deniz yolunu kullanarak Alp dağlarının İtalya'ya açılan bölgesine geçmişti. Hannibal Barca ordusuyla Alp dağlarının 16 gün gibi bir sürede geçmiş, ordusunun 1/3'ünü burada kaybetmişti. Po havzasına inen Hannibal, M.Ö. 218 yılında Ticinus Muharebesi ile ilk zaferini kazanmış oldu. Roma ise yaklaşmakta olan tehlikenin farkındalığı ile kırmızı alarm vermişti.